Merhabalar. Bugün sizin için gerçekten çok katmanlı, biraz da gizemli bir figürü, Lilith'i konuşacağız. Merhaba. Evet, Lilith oldukça ilgi çekici bir karakter. Elimizdeki kaynak, Lilith, asi kadının lanetli yükselişi başlığını taşıyor. Bu metin bize kökleri Yahudi folkloruna ve Kabala'ya, yani Yahudi mistik geleneğine uzanan bir hikaye anlatıyor. Lilith'in Adem'in ilk eşi olduğuna inanılıyor. Aynen öyle. Bu derinlemesine incelemede amacımız Lilith'in hani o meşhur eşitlik talebinden, cennetten ayrılışına, sonra zamanla nasıl karanlık bir figür haline geldiğine, hatta günümüzdeki feminist okumalara kadar uzanan yolculuğunu ortaya koymak. Evet, bu figür neden bu kadar önemli? Tarih boyunca ona ne gibi anlamlar yüklenmiş? Bunlara odaklanacağız. Özellikle de eşitlik arayışı meselesi var tabii. Kesinlikle. Otoriteye baş kaldırı, toplum normlarının dışına çıkma cesareti ya da dışına itilme durumu diyelim. Bunlar hikayenin merkezinde duruyor aslında. O zaman en baştan başlayalım. Hikaye nasıl başlıyor? Lilith kimdir tam olarak? Kaynaklara göre Lilith, Adem'le aynı anda ve aynı malzemeden yani topraktan yaratılıyor. Yani Adem gibi eşit. Tam olarak öyle. İşte bu yaratılış biçimi onun en başından beri savunduğu eşitlik iddiasının temelini oluşturuyor. Ben de senin gibiyim demesinin kaynağı bu. Peki bu eşitlik iddiası ilişkilerine nasıl yansıyor? Özellikle o meşhur anlaşmazlık noktası var değil mi? Evet var. Özellikle cinsel birliktelik sırasında bu eşitlik talebi ön plana çıkıyor. Adem'in diyelim ki dominant pozisyonda olma isteğine karşı çıkıyor Lilith. Nasıl bir karşı çıkış bu? Rivayete göre oldukça net bir şekilde ifade ediyor bunu. Neden hep altta olmak zorundayım? Ben de senin gibi topraktan yaratıldım. Biz eşitiz diyor. Bu sadece fiziksel bir pozisyon meselesi değil tabii. Değil. Daha çok bir statü, bir güç dengesi meselesi gibi duruyor. Eşitlik ilkesinin pratikte de uygulanmasını istiyor. Aynen öyle. Bir tür tanınma talebi aslında. Ben de varım ve seninle eşitim diyor. Adem bu talebi kabul etmiyor anladığım kadarıyla. Evet, kaynaklar Adem'in bu eşitlikçi yaklaşımı reddettiğini söylüyor, kendi üstünlüğünde ısrar ediyor. Peki Lilith ne yapıyor bu durumda? Boyun eğmiyor anlaşılan. Hayır, kesinlikle boyun eğmiyor. İşte burası çok kritik. İtaat etmek yerine çok radikal bir karar alıyor. Cenneti terk ediyor. Cenneti terk etmek. Bu yani sadece Adem'e bir tepki değil o zaman. Değil, çok daha fazlası. Bu Tanrı'nın kurduğu düzene, o ilahi otoriteye karşı da bilinçli bir başkaldırı. Özgürlüğünü ve eşitlik ilkesini cennette kalmaya tercih ediyor. Bu inanılmaz bir irade beyanı aslında. Gerçekten öyle. Konfor alanından bildiği tek gerçekten sırf eşitlik ve özgürlük için vazgeçiyor. Peki Tanrı'nın tepkisi ne oluyor bu başkaldırıya? Onu öylece bırakıyor mu? Hayır, bırakmıyor. Kaynaklara göre Tanrı, Lilith'i geri getirmeleri için 3 melek görevlendiriyor. Senoi, Sansenoi ve Semangelov. Melekler gidip ikna etmeye çalışıyorlar yani. Evet, ama Lilith kararından dönmüyor. Geri dönmeyi çok net bir dille reddediyor, meleklere de direniyor. Ve kendi yolunu çiziyor. Aynen öyle. Bağımsızlığını seçiyor ve Kızıldeniz civarına yerleştiği söyleniyor. Orada farklı bir varoluş kuruyor kendine, cinlerle ilişkiye girdiği ve cin çocukları doğurmaya başladığı anlatılıyor. Sonraki yaşamı da oldukça sıra dışı. Bu cin çocukları meselesi onun artık tamamen farklı bir düzleme geçtiğini mi gösteriyor? Bir bakıma evet. Hem Tanrı'ya hem de Adem'e olan öfkesinin, kırgınlığının ve geri dönülmez kararının bir yansıması olarak yorumlanabilir bu durum. Kendi soyunu, kendi kurallarıyla devam ettirme çabası gibi. Artık o öteki tarafta. Lilith bu kadar kararlı bir şekilde reddedince Adem yalnız kalmıyor tabii. Hikayede bir sonraki aşama ne? Evet, Adem yalnız kalmıyor. Tanrı'nın Lilith'in reddedişinden sonra Adem'e ikinci bir eş yarattığı anlatılıyor. İşte bu eş hepimizin bildiği Havva. Havva'nın yaratılışı Lilith'ten farklı ama değil mi? Bu önemli bir ayrıntı. Çok önemli bir ayrıntı. Havva, Lilith gibi topraktan yani Adem'le aynı malzemeden ve aynı anda yaratılmıyor. Adem uyurken onun kaburga kemiğinden yaratılıyor. Bu ne anlama geliyor peki sembolik olarak? Bu farklı yaratılış biçimi
Havva'nın statüsünü belirliyor aslında, Adem'e ait, ondan bir parça, dolayısıyla ona tabi ve daha uyumlu, daha itaatkar olacağı fikrini pekiştiriyor. Yani Lilith'in temsil ettiği eşitlikçi modelin tam tersi bir model sunuluyor. Anlıyorum. Yani Havva'nın yaratılışı bir nevi Lilith'in baş kaldırışına ve reddettiği düzene verilmiş ilahi bir cevap gibi. Bak olması gereken bu der gibi. Evet, yorumlardan biri bu yönde. Ataerkil düzenin temellerinin atıldığı nokta olarak da görenler var bu ayrımı. Peki cennetten ayrılan ve kendi yolunu seçen Lilith'e ne oluyor sonra? Hikayesi burada bitmiyor sanırım. Hayır, bitmiyor. Hatta belki de asıl dönüşümü burada başlıyor. Cennetten kovulan, Tanrı'ya ve düzene baş kaldıran bu figür, zamanla folklorik anlatılarda giderek karanlık ve tehlikeli bir varlığa dönüşüyor. Nasıl bir dönüşüm bu? O asi kadın nasıl bir iblis figürüne evriliyor? Şöyle, özellikle Orta Çağ ve sonrasında Lilith ismi gece dolaşan, kötülük yapan bir tür iblisle özdeşleşmeye başlıyor. Gece iblisi olarak anılıyor. Ne gibi kötülükler atfediliyor ona? Çok çeşitli inanışlar var. Örneğin yeni doğan bebeklere musallat olduğuna, özellikle doğumdan sonraki ilk günlerde, hani en savunmasız oldukları zamanlarda onları kaçırdığına ya da boğduğuna inanılıyor. Bu yüzden bazı geleneklerde bebekleri korumak için özel tılsımlar, dualar kullanıldığı biliniyor. Hatta o gönderilen 3 meleğin isimlerinin yazılı olduğu muskalar falan. Yani annelerin ve bebeklerin korkulu rüyası haline geliyor bir nevi. Aynen. Bununla da kalmıyor. Yalnız uyuyan erkekleri baştan çıkardığına, rüyalarına girip onları günaha sürüklediğine, enerjilerini çaldığına dair inanışlar da çok yaygın. Sükübus figürüyle de ilişkilendiriliyor zaman zaman. Vay canına. Yani hem çocuklara hem erkeklere yönelik bir tehdit olarak görülüyor. Daha da ileri giden anlatılar var mı? Var, evet. Bazı daha geç dönem efsanelerde veya yorumlarda Lilith'in şeytanlarla, özellikle Samael gibi figürlerle işbirliği yaptığı, hatta onların eşi veya kötü ruhların anası olduğu iddia ediliyor. Şeytanların anası. Bu çok güçlü bir imge. Çok güçlü, evet. Hatta işi daha da ileri götürüp Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına neden olan yasak meyve olayında Havva'yı kandıran yılanın aslında Lilith'in bir tezahürü olduğunu öne süren yorumlar bile var. Yani cennetteki günahın kaynağını da ona bağlama çabası görülüyor bazen. İnanılmaz bir dönüşüm gerçekten. Başlangıçta eşitlik isteyen bir figürken zamanla neredeyse tüm kötülüklerin kaynağı gibi gösterilmeye başlanmış. Evet, bu iblisleşme süreci çok dikkat çekici. Kendi iradesiyle hareket eden, otoriteye boyun eğmeyen bir kadının nasıl tehlikeli, kontrol edilemez ve şeytani olarak damgalanabildiğini gösteriyor aslında. İşte tam bu noktada, yani bu kadar olumsuzlanmış, şeytanlaştırılmış bir figürün günümüzde bambaşka bir şekilde ele alınması çok ilginç değil mi? Özellikle feminist hareketler için. Kesinlikle. İşte burası hikayenin modern yüzü. Günümüzde özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren feminist düşünürler ve sanatçılar Lilith figürünü yeniden keşfediyorlar. Nasıl bir yeniden keşif bu? O karanlık imajdan nasıl sıyrılıyor? Şöyle, Lilith artık o korkulan iblis değil, tam tersine ataerkil düzene, baskıya ve dayatılan rollere baş kaldıran, kendi seçimlerini yapma cesaretini gösteren, özgürlüğünü ve eşitliğini savunan güçlü bir kadın arketipi olarak görülüyor. Yani onun reddedişi bir zayıflık ya da kötülük değil, bir güç göstergesi olarak yorumlanıyor. Aynen öyle. Onun tarihsel olarak, şeytani olarak damgalanması aslında toplumsal normlara uymayan, erkeğin otoritesini sorgulayan, kendi cinselliğini veya kimliğini özgürce yaşamak isteyen kadınların tarih boyunca nasıl ötekileştirildiğinin, nasıl korku nesnesi haline getirildiğinin ve cezalandırıldığının bir metaforu olarak okunuyor. Yani Lilith'in hikayesi kadınların tarihsel süreçteki mücadelesinin bir sembolü haline geliyor. Evet, bir nevi öyle. Onun cenneti terk edişi bir düşüş değil, kendi potansiyelini gerçekleştirmek için atılmış cesur bir adım, bir tür kişisel yükseliş olarak bile yorumlanabiliyor modern perspektifte. Kendi kaderini tayin hakkının sembolü oluyor. Bu gerçekten çok farklı bir bakış açısı. Peki, tüm bu anlattıklarımız yani Lilith'in hikayesinin farklı katmanları sizin için
dinleyicilerimiz için ne ifade ediyor olabilir? Bence Lilith'in hikayesi binlerce yıl öncesinden günümüze hala çok güçlü bir şekilde yankılanıyor. Eşitlik, özgürlük, birey olma hakkı, otoriteyle ilişki, başkaldırının bedelleri ve kazanımları, bunlar hala tartıştığımız, üzerine düşündüğümüz temel meseleler. Kesinlikle. Hikaye çok eski olsa da temaları inanılmaz güncel. Aynen. Belki dinleyicilerimiz için de şöyle bir düşünceyle bitirebiliriz. Lilith'in durumu üzerine biraz kafa yoralım mı? Eşitlik talebi reddedildiğinde bildiği, ait olduğu tek yeri, yani cenneti terk etmesi, bu radikal karar bize ne anlatıyor? Yani konfor alanından çıkmak. Evet, konfor alanından çıkmak, bilineni terk edip bilinmeyene adım atmak, kendi yolunu çizmenin getireceği potansiyel zorluklar var ama belki de kazanımlar da var. Acaba toplumsal, dini ya da herhangi bir otoriteye karşı gelerek kendi doğrularını, kendi vicdanını takip etmek her zaman bir düşüş müdür? Yoksa Bu aslında farklı bir tür yükseliş potansiyeli mi taşır? Belki de kendi gerçeğini bulmanın, kendini gerçekleştirmenin yolu bazen kurulu düzenin dışına çıkmaktan geçiyordur. Lilith miti bize bu soruları sorma imkanı veriyor. çok derin sorular, gerçekten üzerine düşünülecek çok şey bıraktınız. Bu keyifli ve düşündürücü sohbet için çok teşekkürler. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Hoşça kalın. Hoşça kalın.